Talut'la Calut'un hikayesi, Kur'an'da geçen bir hikaye. Günümüzden 3000 sene önce Yahudilerle o zamanki kafirler arasında geçen bir kıssa. Kur'an'da Bakara suresi 246 ile 252. ayetler arasında anlatılan ve tam 2 sayfa tutan bir hikaye. Düşünün, 600 sayfalık bir kitabın 2 sayfası bu hikayeye ayrılmış. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bu tür olaylardan bahsetmesinin sebebi tabii ki bir hikaye anlatmış olmak için değildir. Kıssadan bir hisse çıkarılması gerekiyordur ve muhtemelen benzer bir olay Müslümanların başına geleceğinden ibret alsınlar, uyanık olsunlar ve benzer hatalara düşmesinler diyedir. Kur'an'da bu hikayeye onun için bu kadar ehemmiyet verilmiştir. Talut'la Calut'un savaşına benzer bir durum şimdiye kadar İslam tarihinde yaşanmamış. Fakat günümüzde yaşadığımız bazı olaylar bu olaya çok benzerlik gösteriyor. Onun için bu hikayeyi tekrar hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Talut olayı M.Ö. 11. asırda, yani günümüzden yaklaşık 3000 sene önce meydana geliyor. Musa Aleyhisselam'dan sonraki bir peygamberin döneminde geçiyor. Musa Aleyhisselam vefat etmiş, ondan sonra yerine Yuşa Aleyhisselam geçmiş, o da vefat etmiş. İşte ondan sonra gelen peygamberlerden birisinin zamanında geçiyor. İsmi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ama Yahudi kaynaklarında Samuel diye geçen bir peygamberin zamanında. Samuel peygamber tahminen Mısır'la İsrail arasındaki Sina Yarımadası'nda yaşıyor. Daha kuzeyde ise şimdiki İsrail'in olduğu yerde bir Yahudi kavmi daha var. Bu kavim Samuel Aleyhisselam'dan kendilerine bir peygamber göndermesini istiyorlar. Burada sürekli bize saldıran, çoluğumuzu çocuğumuzu öldüren, mallarımızı gasp eden Calut isimli zalim ve putperest bir savaşçı ve kavmi var. Bize bir peygamber gönder ki bize liderlik etsin ve bu adama karşı savaşalım diyorlar. Bu talep geldiğinde Samuel Aleyhisselam diyor ki, korkarım ki yine size göndereceğimiz kişiyi yarı yolda bırakasınız. Daha önce de benzer bir hadise olmuş. Musa Aleyhisselam, Firavun'un şerrinden Yahudileri kurtarıp, Kızıldeniz'i geçirip, kutsal topraklara doğru giderken, düşmanlarla savaşma söz konusu olduğunda, o zamanki Yahudiler savaştan korkup, Hz. Musa'yı yarı yolda bırakarak, senle Rabbin gidin, ikiniz savaşın, biz burada sizi bekliyoruz demişler. Samuel Aleyhisselam onlara bu olayı hatırlatıyor. Onlar da, çoluk çocuğumuza ve malımıza zarar veren bu adamla savaşmayacağız da kimle savaşacağız diye ona cevap veriyorlar. Samuel Aleyhisselam yanından Talut isimli birisini onlara gönderiyor. Talut gelince önce itiraz ediyorlar. Bu adam ne kral soyundan ne de peygamber soyundan geliyor. Yani bu adam sıradan bir adam. Bu mu bizi kurtaracak diyorlar. Samuel Aleyhisselam onlara sizin için hayırlı olan budur. Onun hükümdarlığının alameti kayıp olan ahit sandığının melekler tarafından ona verilmesi olacaktır diyor. Bu arada ahit sandığı nedir onu bilmek lazım. Musa Aleyhisselam zamanında Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'dan bir sandık yapmasını emreder. Akasya ağacından şu ölçülerde bir sandık yap, üstünü de altınla kapla ve Tur Dağı'nda sana verilen 10 emrin tabletlerini içine koy diye emreder. Kur'an'da geçtiğine göre sandıkta Hz. Musa ve Hazreti Harun'dan bir takım hatıra eşyalar da var. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya ahit sandığını gittiği her savaşa götürmesini emrediyor. Musa Aleyhisselam öyle yapıyor ve sandıkla gittiği tüm savaşlardan galip geliyor. Hz. Musa'dan sonra Yuşa Aleyhisselam zamanında da ahit sandığı aynı şekilde kullanılıyor ve birçok zaferler kazanılıyor. Adeta sandık ellerindeyken yenilmez oluyor. Ancak bir süre sonra Yahudiler sandığı gereksiz yere ve kötü amaçlar için kullanmaya başlayınca Cenab-ı Hak Talut'un döneminden bir süre önce sandığı Yahudilerin ellerinden alıyor ve sandığı kaybettiriyor. Samuel Aleyhisselam kayıp olan sandığın Talut'un hükümdarlığının alameti olarak ona melekler tarafından geri getirileceğini söylüyor. Gerçekten de bir süre sonra melekler sandığı Talut'a getiriyorlar.
ve Yahudi halkı böylece Talut'un hükümdarlığını kabul etmek durumunda. Talut, Yahudi halkın başına geçiyor. Onları eğitiyor ve bir ordu oluşturarak Calut'un üzerine doğru yürümeye başlıyorlar. Talut'un ordusu bir rivayete göre 4.000, bir rivayete göre 10.000, bir rivayete göre ise 20.000 kişi. Talut yolda giderken ordusuna, "Cenab-ı Hak sizi bir nehir ile imtihan edecek. Sakın o nehirden geçerken su içmeyin. İçeceksiniz sadece bir avuç için. Sakın ola kana kana içmeyin. Kana kana içenler benden değildir," diyor. Bir süre sonra karşılarına gerçekten bir nehir çıkıyor. Talut'un ordusu nehri görünce susuzluk ve sıcağı bahane ederek nehre adeta saldırıyorlar. 20.000 kişilik ordudan sadece 313 kişi bir avuç suyla iktifa ediyor. Geri kalanların hepsi kana kana içiyorlar. Su içenlerde bir süre sonra bir gevşeme ve yorgunluk hali başlıyor. Ve Talut'a, "Bizim savaşacak gücümüz kalmadı. Siz gidin savaşın," diyorlar. Bu arada tarih tekerrür ediyor ve Yahudi kavmi Hz. Musa'dan sonra Talut'u da yarı yolda bırakıyor. Talut 313 kişiyle birbirlerini teselli ederek nehrin öbür tarafına geçiyor ve Calut'un ordusuyla karşı karşıya geliyor. Savaş başlamadan Calut, Talut'un ordusuna meydan okuyarak "İçinizde benimle teke tek savaşmaya cesareti olan var mı?" diye meydan okuyor. Talut kendisi savaşmak istiyor fakat ordusu buna müsaade etmiyor. Kimse çıkmayınca Talut, "Calut'la savaşacak olana kızımı ve servetimin yarısını vereceğim," diyor. Bunu duyan Davut isimli bir delikanlı, "Ben varım," diyor. Ancak Davut'un üzerinde herhangi bir savaş aleti ve zırh yok. Sadece elinde bir sapan var. Olmaz deseler de Davut Calut'la savaşmaya başlıyor ve sapan taşıyla Calut'u alnının ortasından vurarak öldürüyor. Calut ölünce ordusunda büyük bir moral bozukluğunun ardından dağılmaya başlıyorlar. Talut da ordusuyla üzerlerine doğru saldırarak onları mağlup ediyor. Savaşı Talut kazanıyor ancak savaşın kahramanı Davut oluyor ve herkes ondan bahsediyor. Savaştan sonra Talut kızını ve servetinin yarısını Davut'a veriyor. Talut vefat ettikten sonra da Davut onun yerine geçiyor. Davut'a bir süre sonra peygamberlik geliyor. Davut aleyhisselam Yahudilerin hem peygamber hem hükümdarı olan ilk peygamberi oluyor. Davut aleyhisselam zamanında da ahit sandığı kullanılıyor. Savaşlara onunla gidiliyor. Onun zamanında da epeyce fetihler yapılıyor. Vefat edince ise yerine oğlu Süleyman aleyhisselam geçiyor. Süleyman aleyhisselamın zamanında Yahudilik dini bölgede iyice yerleşiyor. Süleyman aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın şu an bulunduğu yere Yahudilerin ilk mabedi olan Süleyman Mabedi'ni inşa ediyor. Ahit sandığını da mabedin tam ortasına yerleştiriyor. Süleyman aleyhisselamdan sonra M.Ö. 587 yılında, yani günümüzden 2500 yıl önce Babililer Kudüs'e saldırarak Süleyman Mabedi dahil her şeyi de yıkıyorlar. Yahudilerin bir kısmını öldürüyorlar, bir kısmını da esir ederek Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Bu arada ahit sandığı kayboluyor. O gün bugündür, ahit sandığı kayıptır ve bütün dünyada aranmaktadır. İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık dininde ahit sandığının bulunması konusu tüm tazeliğini korumaktadır. Bugün Hristiyan ve Yahudi dininde de onun yerinin bilindiğine veya bulunduğuna dair birçok söylenti bulunmaktadır. Yahudiler Kudüs yakınlarında sandığı bulduklarını iddia ederken, Hristiyanlar sandığın Habeşistan yani Etiyopya'da bir adada bulunduğunu söylemektedirler. Ancak her iki dinden de hiç kimse sandığın kendilerinde olduğunu ispat edememektedir. Tabii kaybolan şey büyük olunca söylentiler de çok oluyor. Talut ve Calut hadisesinin günümüze bakan tarafları. Talut'la Calut hadisesinde 5 önemli figür vardır. Bunlar Talut, Calut,
Davut, nehir ve ahit sandığıdır. Şimdi bu figürlerin özelliklerine ve günümüzdeki karşılıklarının ne olduğuna bakalım. Talut. Hikayede geçen Talut'un özelliklerini özetlersek şunları söyleyebiliriz. Asıl adının Saul bin Kays olması ve Talut'un onun lakabı olması. Talut'un uzun boylu demek olması. İlminin yüksek olması. O zamanki dindarların hükümdarı olması. Hidayetin ve imanın temsilcisi olması. Melekler tarafından ahit sandığının ona getirilmesi. Müminlerin en büyük düşmanları olan Calut'u bertaraf etme vazifesi ile vazifelendirilmiş olması, etrafında birçok samimi olmayan dindar görünümlü kişilerin bulunması, savaş öncesinde bu kişiler tarafından yalnız bırakılması, her şeye rağmen savaştan galip ayrılması ve Calut'un dönemini sona erdirmesi. Bu özelliklere bakarak günümüzde gerek fiziksel özellikleri, gerek konumu, gerekse vazifesi açısından şu anki Cumhurbaşkanımızın Talut'a çok benzediğini söyleyebiliriz. Calut. Hikayede geçen Calut'un özelliklerine bakarsak şunları söyleyebiliriz. O zamanki din düşmanlarının hükümdarı olması, küfrün temsilcisi olması, dindarlara saldırarak onların canına ve malına kastetmesi, Amelika kavminin başı olması, Davut tarafından öldürülmesi, ordusunun Talut tarafından mağlup edilmesi. Günümüze baktığımızda Calut'u dünyayı ve özellikle Amerika'yı kontrolünde tutan ve küreselciler denilen 50 veya 100 tane zenginin temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bunlar bildiğiniz gibi ne din, ne milliyet, ne cinsiyet tanıyan insanlar. En büyük projeleri dinsiz, milliyetsiz, cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak. Bunlar kendilerinden başkasına dünyayı cehenneme çevirenler ve dünyanın her yerindeki zulmün sorumluları olanlar. Günümüzde Talut'un en önemli mücadelesinin bunlar ve bunların Türkiye uzantıları ile olduğunu söyleyebiliriz. Davut. Davut'un özelliklerini özetlediğimizde ise şunları söyleyebiliriz. Genç olması, elinde çok basit bir silahın olması, o silahla en büyük düşman olan kafirlerin komutanı Calut'u öldürmesi, savaştan sonra kahraman ilan edilmesi, en büyük mucizesinin demiri yumuşatıp istediği şekle sokması ve onunla savaş aletleri yapması olması, Talut'un damadı olması. Davut günümüzde kime işaret ediyor diye baktığımızda, elinde çok basit bir savaş aleti olan İHA ve SİHA'lar ile savaşların seyrini değiştiren genç delikanlı. İHA ve SİHA'lar konvansiyonel savaş aletlerine göre çok basit silahlar. Aynen sapan taşı gibi. Libya'da, Suriye'de ve Azerbaycan'da etkileri görüldü. Ancak onun asıl etkinliği Allahu alem birkaç sene içinde başlaması muhtemel olan 3. Dünya Savaşı veya Melhame-i Kübra denilen savaşta gözükecek. Aslında bu savaş başladı bile denilebilir. Hadise göre bu savaş Amik Ovası civarında gerçekleşecek ve 3 aşaması olacak. İlk 2 aşamasında Müslümanlar mağlup olacak ve çok sayıda Müslüman ölecek. Savaşın son aşamasında ise az sayıdaki Müslüman ordusu çok sayıdaki kafir ordusunu mağlup edecek. Şu ana kadar o bölgede 1 milyon Müslüman öldü, bir o kadar da sakat kaldı maalesef. Yine hadislere göre bu savaşta Hazreti Mehdi ordunun komutanı olacak ve yeryüzüne inmiş olan Hazreti İsa da bu savaşta Mehdi ile buluşacak. Savaşın sonunda inşallah İttihad-ı İslam sağlanacak. Bu savaş Allahu alem Davut'un silahının sonucu belirleyeceği asıl savaş olacak.
Hadislere göre aynı zamanda bu savaş Yahudilerle Müslümanlar arasında gerçekleşecek olan ve Yahudilerin büyük bir bozguna uğrayacağı savaş gibi de anlaşılıyor. Bu savaşla birlikte Allahu alem Musul ve Kerkük'ün Türk sınırları içerisine girmesini de bekleyebiliriz. Şu anda sanki savaşın 3. aşamasının arifesindeyiz gibi. Bu aşamada hadislere göre çok az sayıdaki mümin, çok sayıdaki kafiri mucizevi bir şekilde mağlup edecek inşallah. Savaşın komutanı günümüzün Talut'u, savaşın asıl kahramanı da muhtemelen günümüzün Davut'u olacak. Nehir. Hikayede geçen nehrin özelliklerine baktığımızda Talut'un askerlerinin en çok ihtiyaçları olan şey olması, Talut'un askerlerinin onunla imtihan edilmesi, Talut'un askerlerinin çoğunun onu içerek imtihanı kaybetmesi. Günümüzde nehir ne anlama gelmektedir? Nehrin şu andaki karşılığı Allahu alem dünya nimetleri, rantları ve makamlarıdır. Türkiye'deki Müslümanlar Cumhuriyet kurulduğundan bu yana maalesef fakir durumdaydı. Devletin bütün imkanları ve makamları Müslümanlara adeta kapalıydı. Son 20 senede Tayyip Erdoğan'la birlikte bu imkanlar Müslümanlara açıldı. Devlet kaynaklarına ulaşabilir oldular. Muhafazakar zenginler oluşmaya başladı. Dürüst olanlarla birlikte fırsatçılık yaparak zengin olanlar da oldu. Diğer taraftan muhafazakarlara yönetici olma imkanları da sonuna kadar açıldı. İyilerle birlikte bir sürü liyakatsiz insan makam sahibi oldu, müdür oldu, bakan oldu, rektör oldu. Fakat bir kısmı liyakatsizliklerinden veya kötü niyetlerinden o gücü maalesef kötüye kullandılar. Hikayede anlatılanlara göre Cenab-ı Hak, günümüzün Talut'unun ordusundakileri nehir gibi bir imtihanla sınayacak. Onlar fırsatçı mı, sahtekar mı, rant peşinde mi, güç peşinde mi, yoksa samimi dindar ve vatanperver insanlar mı ortaya çıksın ve birbirinden ayrılsın diye imtihan edecek. Bu hadisenin bir örneği 15 Temmuz'da yaşandı. O gün samimi Müslüman ve vatanseverlerin hepsi sokaktaydı. Haramla zengin olanlar, rantçılar, makam sevdalıları evlerinde veya market kuyruklarındaydı. Şehit veya gazi olanların içinde bir tane bile rantçı ve sahtekar bulmak mümkün değildi. Ahit sandığı. Hikayede geçen son figür ise ahit sandığıdır. Ahit sandığı 2500 seneden beri kayıptır ve aranmaya devam edilmektedir. Ahit sandığının yeri ile ilgili birçok söylenti vardır. Bunlardan birincisi, sandığın yıkılan Süleyman Mabedi'nin enkazının altında kalmış olmasıdır. Şu anda İsrail'deki Yahudilerin tezi budur. Biz Mescid-i Aksa'nın altında ahit sandığını arıyoruz, diyorlar. Ancak çok inandırıcı ve mantıklı bir tez değil. Koskoca ahit sandığının mabedin altında kalması ve şimdiye kadar bulunamaması çok doğru bir tez olarak gözükmüyor. Yahudilerin bu tezi, Mescid-i Aksa'nın altına oymak için kullandıkları tezi akla daha yatkın. İkinci tez, Babillilerin sandığı alıp götürmüş olmalarıdır. Bu tez de çok mantıklı gözükmüyor. Çünkü Babillilerin tarihinde ahit sandığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Dünyanın en önemli tarihi ve dini eserinin başka bir kavim tarafından ganimet olarak ele geçirilip o kavmin tarihinde ondan hiç bahsedilmemesi pek mümkün gözükmüyor. Üçüncü bir tezde Babillerin saldıracağını haber alan bir grup Yahudinin saldırıdan önce ahit sandığını da alarak kuzeye doğru gitmiş olmalarıdır. Bu teze Yahudi tarihlerinde de yer veriliyor. Hadis-i şeriflerde ahit sandığının ahir zamanda Müslümanlar tarafından bulunacağı ve bu keşifle Müslümanların büyük bir kuvvet kazanacağı, ayrıca sandığın açılacağı, içinden çıkanlardan sonra bazı Hristiyanların ve Yahudilerin Müslüman olacaklarına dair rivayetler var. Ahit sandığının nerede olduğu ile ilgili iki görüş var. Bunlardan birincisine göre ahit sandığı 2016 yılında Tarsus'ta büyük bir gizlilikle yapılan kazıyla ortaya çıkarıldı
ve Türk istihbaratı ve özel harekat tarafından korunarak Ankara'ya getirildi. Böyle olduğunu şuradan tahmin ediyoruz. Normalde devlet bir kazı yapıyorsa, bu kazı ya hazine ya da tarihi bir eser bulmak içindir. Her iki durumda da kazı alanının korunması jandarma ve polis tarafından kolaylıkla yapılır. İstihbarat teşkilatı ve özel harekat gibi kurumların orada olmasına gerek yoktur. Ancak orada çok gizli bir kazı yapıldığını ve milletvekilleri dahil hiç kimsenin içeriye sokulmadığını biliyoruz. Kazıyla ilgili kamuoyunun büyük ilgisine ve merak etmesine rağmen sadece tarihi bir yeraltı şehri bulundu şeklinde resmi bir açıklama yapılmıştı. Kazı alanının altında gerçekten de bir yeraltı şehri bulunuyordu. Rivayetlere göre Süleyman Mabedi yıkılmadan hemen önce bir grup Yahudi ahit sandığını kaçırarak kuzeye doğru götürüyorlar. Önce Antakya'ya geliyorlar. Daha sonra Tarsus'a yerleşiyorlar ve sandığı ve kendilerini korumak için yer altına bir şehir inşa ediyorlar. Kendileri de sandıkla beraber yer altında yaşıyorlar. İşte 2016 yılında bu şehir ve içindeki ahit sandığı bulunuyor ve görgü tanıklarının ifadeleriyle kamyon konvoyu ile Ankara'ya taşınıyor. Sandıkla beraber bir takım başka malzemeler de bulunmuş ama ne olduğu bilinmiyor. Sandığın peşinde olanların sadece Türk istihbaratı olmadığı, Amerikan ve İsrail istihbaratının da sandıkla ilgili Türkiye'de araştırmalar yaptıkları biliniyordu. Tarsus olaydan onların da haberinin olduğu, sandığı kaçırmak için teşebbüste bulundukları ancak sandığın Ankara'ya getirildiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yerleştirildiği tahmin ediliyor. Külliyeden sonra sandık muhtemelen Ayasofya'ya taşınıyor. Diğer bir görüşte sandığın uzun zamandan beri Ayasofya'nın altında olduğuydu. Şimdi bununla ilgili 2021 yılı İstanbul'un fethi kutlamalarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan kısa bir film var. Bunu izleyelim ve ahit sandığı ile ilgili verilen mesajlara dikkat edelim. O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz. Akıyordu güneşten nesil nesil akıbet. Bir yeni imanla büyüyorduk eskiler üstünde. Ne kadar canlıydık bütün insanlara nispet. Allah'ın toprağa geçit veriyor. Türk'ün koluna fetih ruhlu bir gençlik yetiştirmektir. Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ve yine efsane odur ki, kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya, kutsal sandığın emanetçisi midir? Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ve yine efsane odur ki, kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya, kutsal sandığın emanetçisi midir? Bu tür videoların devamı gelecektir inşallah. Herkesten önce görmek ve duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.